Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda kolaylıkla örebileceğiniz tığ ile lif yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle puf çiçekli kolay bir lif modeli olacak. Tek renkten öreceğiz. Sıralı bir lif modeli olacak. Bunun için gerekli malzemelerim böyle krem renkli bir lif ipi kullandım. Tığ olarak 2 numara 1.75 mm bir tığ kullandım. Lifte tığ numarası çok önemli değil. Elinize yatkın bir tığ numarasını tercih edebilirsiniz. Zincir çekerek başlayacağız lif modelimize. Şöyle ipimi sıkılaştırdım. Böyle el ayarınıza uygun böyle zincir çekelim. Bu şekilde öreceğiniz lif modeli uzunluğunca, yani ne kadar uzun örmek istiyorsanız o kadar zincir çekin. Ben yaklaşık 100 tane falan böyle zincir çektim. Evet, bu şekilde zincirimi çektim. Şimdi zincirimin üzerine yuvalar oluşturarak, yani kutucuklar oluşturarak ilerleyeceğim. Tığıma ipimi doladım. Şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. zincirime batarak ikili trabzan yaptım. Bu bizim ilk yuvamız olacak. Sonrasında 1, 2 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. 1, 2, 3. 3. zincirime batarak ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. zincirime batarak ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, 1, 2, 3. zincirime batarak ikili trabzan. 2 zincir, 1, 2, 3. zincirime batarak ikili trabzan. Böyle 5'in katları şeklinde kutucuklar oluşturalım. Ben toplamda 30 tane yaptım. Böyle doldurarak ilerleyelim. Evet, bakın böyle kutucuklarımı ilk sırama yerleştirdim. Ben 30 adet yaptım. Daha uzun isterseniz 35, 40, 45, yani 5'in katları şeklinde bu kutucuklarınızı oluşturabilirsiniz. Eğer lif değil de bir bebek battaniyesi yapmak isterseniz yine 5'in katları şeklinde bu kutucukları yerleştirebilirsiniz. Tığ işi örgü yelek yapmak isterseniz yine aynı şekilde uzunluğu boyunca, öreceğiniz yeleğin uzunluğu boyunca bu kutucuklara 5'in katları şeklinde yerleştirebilirsiniz. Şimdi ben 30 tane yaptım. Bu kadar bana yeterli. Burada bu kadar zincirim kaldı. Bu zinciri fazla çekebilirsiniz. Şöyle bakın. Kestim. Şöyle zaten uç kısmından bunu şöyle sıkıştırdığımızda bakın hiçbir fazlalık kalmadı. Bu şekilde fazla zincirimizi de yok etmiş olduk. Şimdi üst sıraya çıkalım artık. 5 zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. Tığıma ipimi doladım. Sonrasında ikinci boşluğa, kutucuğa batarak bir tane trabzan yaptım. Aynı yere bir trabzan daha yaptım. 2 tane trabzanım oldu. Bir sonraki kutucuğa geçiyorum. 1, 2, buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 3. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 1, 2. Buraya da 2 tane trabzan yaptım. Şöyle göstereyim, bakın. 2 trabzan ikinci kutucuğa, üçüncüye 3, dördüncüye 2 tane trabzan yaptım. Trabzanlarımı saydığımda 2, 5, 6, 7 tane oldular. Şöyle. Şimdi burada çiçek modelimi yapmaya başlıyorum. Fıstıklı. Bir zincir çektim. İpimi uzattım.
Burayı biraz yavaş yapacağım. Tığıma ipimi doladım, ipimi uzattım. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 doladım, battım, 3 doladım, battım, 4 defa da dolayıp battım, fıstığımı yaptım. Bunu toplamıyorum, tutuyorum. Tekrar tığıma ipimi doladım. Sonrasında bakın bir sonraki boşluğa geçiyorum. 1 2 dolayıp batıyorum, 3 dolayıp battım, 4. Yine bu fıstığımı da böyle tutuyorum. Bir sonraki kutucuğa geçiyorum. 1 2 3 4. Buraya da bakın böyle yaptığım sırasıyla bir tepeye, bir sonraki boşluğa, bir sonraki boşluğa böyle 4 defa da dolayıp battım, fıstıklarımı yaptım. Şöyle hepsini birlikte topladım. Bir zincir çektim. Bakın böyle. Sonrasında yine ipimi uzattım. Buraya tepeye 1 2 3 üçüncüyü tekrar batalım. Ve 4 defa da dolayıp battım. Fıstığımı yaptım. Kapattım. Tığıma ipimi doladım. Ve bir sonraki kutucuğa geçiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar bir tane daha. Bir sonraki kutucuğa bakın 2 tane trabzan yaptım. Sonrasında bir sonraki sıradaki kutucuğa geçiyorum. 1 2 ve 3 tane trabzanı da buraya yaptım. Ortadaki kutucuğa hep 3 yapacağız. Bu kenara 2. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Buraya da 2 trabzan yapacağız. Toplamda 7 trabzan oluyor. Şöyle bakın. Şurada yaptığım işlemi burada tekrar ettim. Şöyle çiçeğimizin yarısını tamamlamış olduk burada. Bakın şöyle. Şimdi tekrardan aynı şekilde puf çiçeğimizi yapacağız. Böyle 7 tane trabzanımı yerleştirdim. Burada yine bir zincir çektim. İpimi uzattım. Tığıma doladım. Yine tepeye batıyorum. 1 2 3 ve 4 defa da doladım. Fıstığımı kapatmıyorum, tutuyorum. Tığıma ipimi doladım. Bir sonraki kutucuğa geçtim. 1 2 3 4 defa da doladım. Bıraktım, kapatmıyorum. Tığıma ipimi doladım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 1 2 3 4. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi hepsini birlikte kapattım. Bir zincirimi çektim. Sonrasında ilmeğimi uzatıyorum. Buraya birleşim yerine bir fıstık yapıyorum. Fıstıklarımı hep ben 4 defa da dolayıp battım. Siz bunu 3 de yapabilirsiniz, 5 de yapabilirsiniz. Fıstığımı kapattım. Bakın böyle tepeye yaptığımda kapattım. Tığıma ipimi doladım. Sıradaki boşluğa geçiyorum. 1 2 tane trabzan yaptım. Sonra bir sonraki boşluğa geçiyorum. Buraya 3 tane yapıyorum. Buraya da 3 trabzanımı yaptım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Buraya da 2 tane trabzanımı yapıyorum. Toplamda 7 tane trabzanımı böyle yerleştirmiş oldum. Şimdi tekrardan bir zincir çekerek buradaki trabzanın tepesine fıstık, kapatmıyorum. Boşluğa bir fıstık, kapatmıyorum. Boşluğa bir fıstık. Üçünü birlikte topluyorum.
En son buraya tepeye yapıyorum. Tepeye battıktan sonra tekrar 7 tane trabzanımı yapıyorum. Böyle sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet, bakın böyle yarım puf çiçeklerimizden 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptık. Şimdi son kısma geldiğimde yine aynı şekilde trabzanlarımı yerleştirdim. Bu kenarı nasıl yapıyoruz? 2 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Şöyle bakın. Şöyle ortaya denk gelecek şekilde buradaki zincirimden battım. İkili trabzanımı yaptım. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Döndürdüm. Örgümü. Tığıma ipimi doladım. İlk trabzanın tepesine battım. Kenardaki 7 tane trabzanımı yapıyorum. Şöyle burası kenar kısmı. İki zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım. Tam şuraya fıstıkların ortasındaki boşluğa battım. 1, 2, 3, 4. 4 defa da dolayıp battığım fıstığımı yaptım. Kapattım. 1, 2 zincir çektim. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 defa da dolayıp battım. Fıstığımı yaptım. Kapattım. 6 tane fıstıklı çiçeğimi bakın yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu çiçeğimi tamamladım. 2 zincir çekiyorum. Buradaki baştaki trabzanın tepesine batıyorum. Burada aradaki 7 tane trabzanımı yapıyorum. Gerçekten çok güzel bir model. Bebek battaniyesine de çok yakışır. Örgü yelek de yapabilirsiniz. Bakın böyle gerçekten çok güzel duruyor çiçeğimiz. Şimdi 7 tane trabzanımı tamamladım. Tekrardan çiçeğimin diğer fıstıklarını yapacağım. Tamamlayacağım. 2 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Araya bakın şuraya batıyorum. 1 ortaya, 2, 3 ve 4. 4 defa da dolayıp battım. Fıstığı yaptım. Kapattım. 2 zincir çektim. Tekrardan aynı boşluğa 1, 2, 3, 4. 4 defa da dolayıp battığım fıstığı yaptım. Kapattım. 2 zincir. Tığıma ipimi dolayıp baştaki trabzanın tepesine battım. Aradaki 7 tane trabzanı yapıyorum şimdi. Bakın bu çiçeğimi de tamamlamış oldum. Böyle sıra sonuna kadar diğer fıstıklarımızı da tamamlayarak çiçeklerimizle devam edelim. Evet, bu şekilde çiçeklerimizi tamamlamış olduk. Şimdi modelimizi bir üst sırada çiçeklerimizin yerini değiştireceğiz. Şu trabzan tepelerine çiçek yapacağız. Böyle bakın. Çiçeklerin tepelerine ise bu trabzanları yerleştireceğiz. Şimdi bunun için yine 5 tane zincirimi çektim. Geriye döndüm. Bir üst sıraya çıktım. Baştaki trabzanın tepesine batarak trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi buraya
çiçeğimin yarısını yerleştireceğim. İpimi uzattım. Trabzan tepesine batıyorum. 1 2 3 4 4 defa da dolayıp battığım fıstığı trabzan tepesine yaptım. Sonrasında diğerlerini yerleştireceğim. Kapatmıyorum. Tutuyorum bakın böyle. Tığıma ipimi doladım. 1 2 trabzan atlıyorum. Tam şuraya araya batıyorum. 1 2 3 4 4 defa da dolayıp battığım fıstığı yaptım. Tutuyorum. Tığıma ipimi doladım. 1 2 3 üçüncü trabzandan sonraki şu araya batıyorum. 1 2 3 4 bakın fıstıkların böyle tığımda hepsini birden sıkıca topladım. Bir zincir çektim. İpimi uzattım. Bu tepeye fıstığı yapıyorum. Kapattım. Ve tığıma ipimi dolayarak şu araya 2 zincirli araya batarak trabzan yapıyorum. 2 tane trabzan yaptım. Şöyle bir çiçeğimi göstermek istiyorum. Bakın. Buradan sonra trabzanlarımı yerleştiriyorum. 2 tanesini yaptım. 7 tane olacak. Ortaya 3 tane batıyorum. 1 2 3 şuraya araya 3 tane trabzan yaptım. Buraya araya geçiyorum. 2 zincirli araya 1 2 tane trabzan yaptım. Yine bakın arada 7 tane trabzan oldu. Modelimizi kaydırmış olduk artık. Çiçeğin tepesine trabzanları, trabzanların tepe kısmına ise çiçeğimizi yerleştiriyoruz. Şimdi tekrardan bir çiçek daha yapalım birlikte. Bir zincir, ipimi uzattım. İlmeğimi trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 defa da dolayıp battım. Kapatmıyorum. İpimi tığıma doladım. Bu ilmekleri elimde tutuyorum. 1 2 trabzan sonrası araya batıyorum. 1 2 3 4 tığıma ipimi doladım. 1 2 3 trabzan sonrası araya batıyorum. Bakın fıstıklarımı yerleştirdim. Hepsini birlikte sıkıca topladım. Bir zincir, tekrar tepeye bir fıstık. Kapatıyorum. Ve 2 zincirle bu araya geçtim. 2 tane trabzan. Sonrasında bu araya geçiyorum. Buraya da 3 tane trabzan. Bir sonraki araya 2 tane trabzan. Yine aradaki 7 trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Buraya tepeye fıstığımı yapacağım şimdi. Bakın böyle. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet bakın böyle sıramı tamamladım. Bu üst sırada da 1 2 şöyle 1 2 3 4 5 6 tane puf çiçeğimiz oldu. Şimdi burada tamamladıktan sonra bakın buradaki trabzan tepesine batarak trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Burada zincire batarak buraya 5 tane zincir çekiyorduk ya, buradan 3. zincire batarak trabzanımı yaptım. Yine 5 zincirle geriye dönüyorum. Şöyle tekrar
trabzan tepesine batıyorum. Buraya kenar boşluğumu oluşturdum. 2 zincir ve burada aynı şekilde fıstığın üst kısmını yaparken ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. Şu ara boşluğa batıyoruz. Fıstığımızı yaptık. Kapattık. 2 zincir. Tekrar aynı boşluğa batıyoruz. Fıstığımı yaptım. Kapattım. Bakın fıstık sayısını 6'ya tamamladım. 2 zincir ve aradaki trabzanları yapıyoruz. 7 tane. Her birinin üzerine bir tane trabzan batıyoruz. Bu sıramızın da bu fıstığımızın ikinci sırasından hiçbir farkı yok. Aynı şekilde fıstık sayısını 6'ya tamamlayacağız. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Sonrasında yine fıstıklarımızı yer değiştirerek üst sıralarda ilerleyeceğiz. Evet, bakın böyle bu sırayı da tamamladık. Şimdi bu çiçek fıstıklarımız yine yer değiştirecek. Fıstıkların üzerine trabzanlar gelecek. Trabzanların üstüne buradaki fıstığımızı denk getireceğiz. Bu şekilde ilerleyerek iki sırada bir yer değiştirerek ilerleyecek modelimiz. Şimdi tekrardan şuradan sizlere göstermek istiyorum. 5 zinciri çektik. Buradaki trabzan tepesine batmıyorum. Bakın şu 2 zincirli araya batıyorum. 1. Tekrar aynı yere 2. 2 tane trabzan yaptım. Sonrasında şu araya giriyorum. Buraya da 3 tane batıyorum. 7 tane trabzanımı yerleştiriyorum. Buraya 3 yaptım. Bu araya da 2 tane yapıyorum. Sonrasında bir zincir çekerek aynı şekilde fıstığımı yerleştireceğim. Buraya bir zincir çektiğim trabzan tepesine fıstık. Sonrasında 1 2 şu 2 trabzan tepesine 1 2 3 üçüncüyü saydıktan sonra şuraya bir fıstık yaparak üçünü birlikte kapatacağız. Model aynı şekilde ilerleyecek. Artık bakın böyle dediğim gibi 2 sıra ördükten sonra fıstığın yerini değiştireceğiz. Böyle yapımı oldukça kolay, çok da çabuk ilerleyen sıralı puf çiçekli bir lif modeli. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Şimdi ben ilerleyeceğim, böyle ilerleyelim. Sonrasında kenar oyasını birlikte yapalım. Evet, bakın bu şekilde fıstıklarımı ben yaparak modelimi ilerlettim. Ben lif olarak yaptığım için bu uzunluk bana yeterli geldi. Yukarıya doğru kaç fıstık yaptım onu saymak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane fıstık yapmışım böyle yukarıya doğru. Şimdi en son bu şekilde, size bu uzunluk yeterli gelmezse daha da uzun yapabilirsiniz tabi. Bu şekilde bitirdim bakın. Şimdi buradan sonra alt kısmına böyle kutucuk yaparak başladığımız için üst kısmını da o şekilde bitireceğim. 5 zincirimi çektim. Trabzan tepesine battım. 2 zincirimi çektim. 1 2 trabzan atlayıp üçüncüye trabzan yaptım. 2 zincir, 1 2 trabzan atlayıp üçüncüye trabzan yaptım. 2 zincir, fıstık tepesine battım, trabzan yaptım. 2 zincir, bir sonraki fıstık tepesine battım, trabzan yaptım. 2 zincir, buradaki trabzan tepesine battım. Böyle bakın kutucuklarımı yerleştirdim. Aynı şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Evet, örgümü tamamladım. İpimi koparttım. Şöyle kenar oyası için tekrardan başlayacağım. Her tarafı böyle kutucuklu şekilde oldu. Kenar oyası yaparken
bizim için kolaylık olacak. Şimdi ipimi tekrardan alıyorum. İki tarafı da aynı bu arada. Tersi, düzü yok lifimizin. Bakın burası da aynı. Bu taraf da aynı. Hangi tarafı beğendiyseniz o taraftan başlayabilirsiniz. Şimdi kenar oyası yaparak başlayacağız. Şöyle şuradan köşeden başlayalım. Bir, iki, üç. 3 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. 3 defa da dolayıp battım. Fıstığımı yaptım. Kapattım. 3 zincir çektim. Buraya battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrardan bir fıstık yapıyorum. Bu fıstıkları 3 defa da dolayıp yaptım. Fıstığımı yaptım. 3 zincir. Yine buraya batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 zincirimi çektim. Şuraya battım. Şöyle ilmeğimi uzatıp göstereyim. Bakın köşesi şurası. Şimdi ilerliyoruz bu tarafa doğru. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 1, 2 sık iğne yaptım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Şöyle buraya da 2 tane sık iğne yaptım. Bir sonraki boşluğa geçtim sık iğne yaparak. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buradaki boşluğa şurada yapmış olduğum fıstık modelinin aynısını yapıyorum. Fıstığımı kapattım. 3 zincir. Tekrar buraya batıyorum. 3 zincir. Aynı yere tekrar fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. 3 zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. 3 zincir. Tekrar aynı yere fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 3 zincir. Tekrar aynı yere sık iğne olarak battım. Sonrasında bir sonraki boşluğa sık iğne olarak battım. Aynı yere tekrar battım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Buraya da 2 tane sık iğne battım. Bir sonraki boşluğa geçtim. Üçüncü boşluğa geçtiğimde 3 zincir çekerek yine aynı şekilde bu fıstığımdan yapacağım. Şöyle göstereyim. Burayı köşeyi yapmıştık. İkişerli sık iğne ile doldurarak bu kutucukları bir sonraki üçüncü kutucuğa fıstığımızı yaptık. Yine aynı şekilde 2 sık iğne, 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi buraya fıstık modelimizi yapacağız. Böyle etrafını böyle dolanarak ilerleyelim. Evet, bu şekilde etrafını da böyle fıstıklı kenar oyasıyla dolandım. Şöyle büyüklüğü gayet ideal oldu. Siz de kendi el ayarınıza göre büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Bakın böyle puf çiçekli harika bir lif modeli oldu. Dediğim gibi bunu lif modeli olarak da kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi ve yeleklerinizde de kullanabilirsiniz. Tığ işi yeleklerinizde. Gerçekten çok güzel bir model. Böyle modeli kendinden çiçekli
Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah sizler de denersiniz ve birlikte örmüş oluruz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum.